Hoş geldiniz. Bugün hepimizin bir noktada kendine sorduğu o en temel sorulardan birini masaya yatırıyoruz. Evet, biz kimiz sorusu. Tam olarak o. Biz kimiz ve bu dünyaya nasıl geliyoruz? Yani zihnimiz doğduğumuz anda üzerine her şeyin sonradan yazıldığı boş bir sayfa mı? Ya da içinde bazı temel kodlar yüklü olarak mı başlıyoruz hayata? İşte bu sorunun en hararetli tartışıldığı alanlardan biri de hiç şüphesiz inanç meselesi. Bir yanda insanın varsayılan ayarının inançsızlık olduğunu söyleyen boş levha tezi, Diğer yandaysa inanmaya yönelik doğuştan bir yazılımla geldiğimizi öne süren İslami gelenekteki fıtrat kavramı. Hadi bu konuyu mercek altına alalım. bu gerçekten de insanın kendini anlama çabasının tam kalbinde yer alan bir tartışma. Yani sadece bir din veya felsefe meselesi değil bu. Değil mi? Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Aynı zamanda psikolojimizin, hatta belki tarihimizin bir özeti gibi. Metin de zaten bu iki farklı başlangıç noktasının insanın bütün hayat yolculuğunu nasıl farklı şekillerde yorumladığını çok net ortaya koyuyor. Nereden başladığımız? Nereden başladığımız, nereye vardığımızın anlamını kökten değiştiriyor. O zaman modern dünyada belki de daha sık duyduğumuz fikirle, şu boş levha teziyle başlayalım. Tabii en bilineni o sanırım. Metin bunun modern seküler düşüncenin temel taşlarından biri olduğunu söylüyor. Hani insan zihni John Locke'un o meşhur ifadesiyle bir tabula rasa. Yani bomboş bir levha. Aynen öyle. Bu yaklaşıma göre ateizm ya da metnin daha dikkatli ifadesiyle inançsızlık bizim doğal varsayılan başlangıç durumumuz. Evet, bu teze göre inanç sonradan öğrendiğimiz bir şey. Nasıl yani? Tıpkı dil öğrenmek gibi mi? Gibi, evet. Tıpkı ana dilimizi, görgü kurallarını veya belirli bir müziği sevmeyi öğrendiğimiz gibi bir nevi kültürel bir implant. Kültürel implant. Aile, okul, çevre, bütün bu etkenler o boş levhanın üzerini yavaş yavaş dolduruyor ve Tanrı Hikri de bu doldurma işlemi sırasında zihne eklenen bir kavram sadece. Metin buna bir isim de veriyor değil mi? Mutlak ateizm. Evet. Ama buradaki mutlak kelimesi önemli. Bu aktif bir reddediş değil. Yani yeni doğmuş bir bebek veya medeniyetle hiç teması olmamış bir insan Tanrı'yı reddetmez. Çünkü Çünkü zihninde Tanrı diye bir kategori henüz açılmamış bile. anladım. Yani bir filmi beğenmediğinizi söylemeniz için önce o filmin varlığından haberdar olmanız gerekir. Tam olarak bu. Bu tezde diyor ki insan zihninde başlangıçta Tanrı diye bir film yok, o yüzden bir fikir beyan etmek de mümkün değil. Mümkün değil. Bu durumda inançsızlık bir tavır olmuyor. Sadece bir habersizlik hali oluyor. Nötr bir durum yani. Kesinlikle. Bir yoksunluk hali. Ama bu tezin savunucuları için de ilginç bir soru var tabii. Nedir o? Eğer inanç sadece kültürel bir ürünse, neden birbirleriyle hiç teması olmamış, Amazon'daki bir kabileden Sibirya'daki bir topluluğa kadar neredeyse her kültür, birbirinden bağımsız olarak benzer aşkın varlık kategorileri icat etmiş? Evet, bu evrensellik meselesi. Bu evrensellik, boş levha tezinin en çok zorlandığı noktalardan biri. Peki, bu boş levha fikri modern dünyada çok yaygın ve birçoğumuza mantıklı da geliyor. Ama Metin tam bu noktada frene basıyor ve diyor ki, bir dakika, ya başlangıç noktasını tamamen yanlış anlıyorsak? Aynen öyle. İslam düşüncesi bu resme bambaşka bir açıdan bakıyor ve hatta sorunun kendisinin, yani insan doğuştan ateist midir sorusunun hatalı bir temel üzerine kurulduğunu iddia ediyor. Evet. İşte burada Metin, fıtrat adında merkezi bir kavramı devreye sokuyor. Fıkrat, Bu, boş levha tezinin tam antitezi. Fıtrat, insanın dünyaya gelirken sahip olduğu, yaratıcıyı tanımaya ve ona yönelmeye ayarlı, doğuştan gelen deruni bir yazılım. bir yazılım gibi mi? Aynen. Yani zihin boş bir levha değil, aksine belirli bir yöne ayarlı bir tür manevi pusulayla donatılmış olarak geliyor. Bu çok güçlü bir iddia. Yani bir nevi zihinsel fabrika ayarları gibi. Harika bir benzetme. Hani bilgisayarı ilk aldığınızda kutusundan çıkarıp açtığınızda gelen ayarlar. Bu teze göre bizim fabrika ayarımız da inanmaya programlı. Bu fabrika ayarları benzetmesi tam oturdu. Hatta devam ettirelim. Bu teze göre hayat, bu ayarlarla oynamaya, üzerine yeni programlar kurmaya benziyor. Duvar kağıdını değiştirmeye, Aynen.
Ama fıtrat diyor ki, ne kadar program kurarsan kur, ne kadar değiştirirsen değiştir, sistem çöktüğünde ya da bir format atman gerektiğinde yine o temel ayarlara dönersin. İlginç. Metin de zaten bu fikrin teolojik kökenini açıklamak için elest bezmi veya misak olarak bilinen Kur'ani bir kavrama atıf yapıyor. Evet, metinde bu kavram geçiyor ama oldukça derin ve mistik bir havası var. Elest bezmi tam olarak ne anlama geliyor bizim için biraz açabilir misiniz? Tabii ki. Bu oldukça derin bir manevi fikir. İnanca göre ruhlar henüz fiziksel bedenlerine bürünmeden önce, Yani bu dünyadan önce. bu dünyadan önce zamanın ve mekanın ötesinde bir boyutta, yaratıcılarının huzurunda toplanırlar. Orada kendilerine şu soru sorulur: ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bir rabbikum. Aynen öyle. Ve tüm ruhlar hep bir ağızdan, evet şahit olduk, yani kalu bela diye cevap verirler. İşte bu olay, Elest Meclisi veya sözleşme anlamına gelen misak olarak anılır. Bir sözleşme. Evet ve fıtrat teorisi der ki, bu ezeli sözleşme her insanın ruhuna, bilinçaltının en derin katmanlarına silinmez bir tanrı kodu işlemiştir. Bir dakika, bu çok çarpıcı. Yani bu perspektiften bakınca dünyaya sadece nötr olarak değil, aksine bir söz vermiş, bir tanıklıkta bulunmuş olarak geliyoruz. Kesinlikle. O zaman hayat boyu hissettiğimiz o anlam arayışı, o bir şey eksik hissi, belki de ruhumuzun o ezeli sözü hatırlama çabası mıdır? Tam olarak bu. Bu bakış açısına göre o arayış bir hata ya da bir zayıflık değil, sistemin en temel özelliğidir. Yani varsayılan durumumuz bu. Varsayılan ve doğal durumumuz teizm, yani inançtır. Ateizm veya inançsızlık ise bu doğal akıştan bir sapma, o fıtratın, o fabrika ayarının üzerinin çeşitli etkenlerle örtülmesi durumudur. Ne gibi etkenler? Kültür, çevre, kişisel tercihler, egosal kibir veya yaşanan travmalar. Bu gibi şeylerle o ayarın üzeri örtülüyor. Anladım. Metnin burada altını çizdiği çok ilginç bir etimolojik detay var ki bence konunun özünü yakalıyor. Nedir o? Arapçada inançsızlık için kullanılan küfür kelimesi var ya. Evet, genelde inkar etmek olarak düşünürüz. Evet ama kelimenin kökeni kefr yani örtmek fiilinden gelir. Örtmek mi? Bu çok ilginç. Çok. Mesela çiftçinin tohumu toprağın altına gömüp üzerini örtmesi için de aynı fiil kökü kullanılır. Bu kelime seçimi tesadüfi değil. Ne ima ediyor peki? İnançsızlığın bir yokluktan, bir boşluktan değil, zaten var olan bir gerçeğin, bir hakikatin üzerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak örtülmesinden kaynaklandığı imasını taşıyor. Vay canına. Bir yanda zihinde bu kavram yok diyen boşluk tezi, Diğer yanda, bu gerçek zaten var ama üzeri örtüldü diyen örtme tezi. İşte bütün tartışma bu iki kelime arasındaki farkta yatıyor. peki elimizde tamamen zıt iki teori var. Biri zihin boş diyor, diğeri önceden dolu. Metin bu noktadan sonra bir adım ileri gidiyor ve soruyor. Tamam, bu teoriler var ama hangisi gerçekliği daha iyi açıklıyor? Yani biz insanları ve davranışlarımızı, Evet, hangisi bizi daha iyi açıklıyor? Burada tartışma felsefi bir zemine kayıyor sanırım. aynen öyle. Metin, mutlak ateizm tezine mantıksal bir meydan okuma sunuyor. Diyor ki, bir kavramın zihninde hiç var olmadığını kanıtlamak, o kavramın doğuştan yani fıtri olduğunu savunmaktan çok daha zordur. Bu önemli bir nokta. Hem de nasıl? Bu epistemolojik olarak yani bilgi felsefesi açısından çok kilit bir nokta. Bir şeyin yokluğunu ispatlamak, varlığını ispatlamaktan neredeyse her zaman daha zordur. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Birinin evrende benden başka akıllı yaşam formu yok demesi gibi bir şey mi bu? Harika bir örnek. Bu iddiayı kanıtlamak için evrenin her köşesini gezmesi gerekir ki bu imkansız. Ama başka bir akıllı yaşam formu var demek için tek bir kanıt bulması yeterli. Mükemmel bir benzetme. Metinde benzer bir mantık yürütüyor. Bir şeyi reddetme eyleminiz bile, reddettiğiniz o şeyin zihninizde bir tanımının olmasını gerektirir. Doğru. Siz ne olduğunu hiç bilmediğiniz, hakkında en ufak bir fikrinizin olmadığı bir şeyi reddedemezsiniz. Yani bir ateistin tanrı yoktur diyebilmesi için bile zihninde bir tanrı kavramının tanımlı olması gerekiyor. Olması gerekiyor, evet. Bu da bizi
en başta sorduğumuz o evrensellik sorusuna geri getiriyor. Yani neden her kültürde var bu fikir? Eğer insan zihni Tanrı fikrine doğuştan kapalı olsaydı, tarih boyunca coğrafyadan ve kültürden bağımsız olarak din fenomeni neden bu kadar evrensel? Neden her toplum bir şekilde aşkın bir varlığa yönelme ihtiyacı hissetmiş? Boş levha tezi buna ne cevap veriyor? İşte bu durumu büyük bir muamma olarak bırakıyor. Bu da bize en can alıcı noktaya getiriyor sanırım. Teoriler bir yana, pratikte ne görüyoruz? Gündelik hayattan uyuluyor. Evet, kendi davranışlarımızda bu tartışmanın izlerini sürebilir miyiz? Metnin en çarpıcı ve belki de dinleyicimizin de kendi hayatından bir şeyler bulabileceği kısmı burası. O varoluşsal kriz anları. Evet, o anlar. Metin en katı rasyonelistlerin, en ateşli inkarcıların bile o anlarda nasıl davrandığına dikkat çekiyor. Ne gibi anlar bunlar? Ölüm korkusuyla yüzleştiğimizde, tam bir çaresizlik hissettiğimizde, sevdiklerimiz için endişelendiğimizde ya da büyük bir felaketle karşılaştığımızda. O zaman ne oluyor? İrademiz dışında içimizden bir yerlerden yükselen o sığınma ihtiyacı. O meşhur örnek vardır ya, şiddetli bir türbülansa giren uçaktaki anlar. O anlarda pek çok kişinin içgüdüsel olarak bir dua, bir yakarış haline geçtiği söylenir. Evet, çok bilinen bir örnektir. Ama bu sadece uçaklarla sınırlı değil mi? Belki bir doktorun odasında sonuç beklerken. Kesinlikle. Belki gecenin bir yarısı gelen kötü bir telefonla. Hatta tam tersi, bir gün batımının muhteşemliği karşısında duyulan o derin hayranlık anında. O da var. Bu anlar sonradan öğrendiğimiz bir korku refleksi veya bir zayıflık belirtisi değil. Peki ne o zaman? Bu, varlığımızın özünde saklı olan acziyet bilincinin ve mutlak bir güce muhtaçlık hissinin yüzeye çıkmasıdır. Yani o üzeri küllenmiş, örtülmüş fıtratın bastırılamaz sesinin bir yankısıdır. Yani konforlu zamanlarda her şey bizim kontrolümüz altındaymış gibi göründüğünde, entelektüel argümanlarla o içgüdüsel sesi bastırabiliyoruz. Rasyonel bir gururla. Evet. Ama ne zaman ki kendi sınırlarımızla, acizliğimizle burun buruna geliyoruz, o kriz anlarında üzerindeki bütün o entelektüel örtü kalkıyor. Ve o çekirdek inanç, o fabrika ayarı kendini gösteriyor. O anlarda zihin, rasyonel savunma mekanizmalarını bir kenara bırakır ve en temel, en derindeki yazılıma, yani fıtrata geri döner. Bu da bir kanıt olarak sunuluyor. Bu, fıtrat tezini savunanlar için insanın inanmaya programlı olduğunun en güçlü psikolojik kanıtlarından biridir. O sığınma ihtiyacı o anda sıfırdan yaratılan bir şey değil. Zaten orada olan bir şeyin su yüzüne çıkması. O halde toparlayalım da bize sunulan iki temel ve birbiriyle çatışan insan hikayesi var. İki farklı başlangıç noktası. Bir tarafta varsayılan ayarı boşluk olan ve inancın sonradan üzerine yazıldığı bir zihin, Diğer tarafta ise varsayılan ayarı inanmak olan ve inkarın sonradan gelip o ayarın üzerini kapattığı, inanmaya ayarlı bir zihin. Peki fıtrat tezini destekleyen temel dayanaklar neydi? Kısaca bir özetleyelim. Tabii. Birincisi, bir yokluğu kanıtlamanın mantıksal zorluğu. İkincisi, din olgusunun tarihsel ve kültürel evrenselliği. Yani neden her toplumun bir şekilde bu arayışa girdiği sorusu. Ve üçüncüsü de. Ve üçüncüsü de insanın kriz anlarında verdiği o içgüdüsel ve irade dışı psikolojik tepkiler. Ateizm doğuştan gelen bir durum değil. Değil aksine. Aksine doğuştan gelen o ilahi tanıklığın, ezelde verilen o sözün, sonradan unutulması veya bilinçli bir tercihle üzerinin kapatılmasıdır. Yani insan inanmaya yazgılı bir varlık. Evet. Bu yüzden inkar ederken bile aslında pasif bir boşlukta durmuyor. Zihnindeki o tanrı mefhumuyla sürekli bir iç hesaplaşma yaşıyor. Onunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu çok farklı bir bakış açısı. İnkarı pasif bir yokluktan çıkarıp aktif bir mücadeleye dönüştürüyor. Aynen öyle. Yani kişi boş bir sayfaya değil, dolu bir sayfanın üzerini karalamaya çalışıyor. Mücadele de tam olarak bu gerilimden kaynaklanıyor.